Evet geldik sayın seyirciler. Nereye geldik? Diyen plajına geldik arkadaşlar. Diyen plajına geldik. Kişi başı 30 baht. Evet, Tien plajına geldik. Tuk-tuk'tan indik. Plaja doğru yürüyoruz. Ben en çok bu plajı seviyorum. Bir de Te plajı var bu adada. Orası mükemmel fakat aşırı derecede Hintliler var. Bütün Hintlileri o plaja getiriyorlar tur şirketleri. Evet arkadaşlar. Tien plajına tekrar geldik. Tekrar buraları bir gezeceğiz. Tekrar yüzeceğiz. Tien plajı iyidir. Güzeldir. Tavsiye ederim. Gelin. Gelin de çimin. Pattaya'nın Koh Lan adasının Tien plajında şöyle size bir yürüyüş yaptırayım. Ben geldim buraları gezdim gördüm, siz de görün. Beğenirseniz gelin, beğenmezseniz gelmeyin. Artık size kalmış.
形容詞全部在跳動，似拍手兼高歌，因有你陪我，海和斜陽全部變火紅，門牙和紅唇做美夢，每次你輕輕的親我，石岩算我。為你體溫急升，脈搏發出呼聲，就快發生火警，眼內是星星。為你體溫急升，脈搏發出呼聲，就快發生火警，眼內是星星。Don't you fight it, baby. Don't you fight it, baby. Love is chain reaction, like an explosion. Don't you fight it, baby. Don't you fight it. Arkadaşlar Pattaya Tayland'ın liman şehirlerinden birisi. Aynı zamanda çok sayıda ihraç malı Pattaya'dan gönderiliyor. Sadece Pattaya'nın doğal güzellikleri değil, tüm Tayland'ın doğal güzellikleri dünyanın ilgisini çekiyor. Özellikle Phuket bir turizm merkezidir. Pattaya yine öyle turizm merkezidir. Pattaya daha çok gece hayatıyla anılır ama gece hayatının dışında da çok güzel aktiviteler var. Yani Pattaya'yı sadece gece hayatıyla anmak bence yanlış. Buraya çok sayıda Çinli turist geliyor, Avrupalı turist geliyor, Rusya'dan, Ukrayna'dan, dünyanın her yerinden turist geliyor yani. Bunlar sadece gece hayatı için gelmiyor. İşte böyle mükemmel deniz için de geliyor. Tayland'da kış diye bir şey yok. Yılın 12 ayı Tayland'a gelebilirsiniz. 7 gün 24 saat plajına dahi girebilirsiniz. Gece girenleri de gördüm çünkü. Burada ortalama hava sıcaklığı 25-30 derecedir. Tüm yıl boyunca. Ama şu da var. Kasım ve Nisan ayında gelmenizi tavsiye ederim. Diğer aylar yağmur sezonu oluyor. Yani Kasım'la Nisan arası yağmur sezonu değil. Ama Nisan'dan sonra yavaş yavaş yağmur sezonuna girer. Yoğunluk azalır. Yine hava sıcaklığında pek bir değişim olmaz ama hava yağmurlu olur sürekli. Bu arada deniz giderek çekiliyor. Ben bu denizin çekilmesini çok seviyorum. Zaman zaman böyle ağaçların içine kadar yükseliyor deniz. Bazen de 100 metre çekiliyor. Şu anda da yaklaşık 30 metre kadar çekilmiş durumda. Akşama kadar daha da çekilir. Çekilmiş halini daha çok seviyorum ben. Daha güzel oluyor. Böyle helva gibi kum ortaya çıkıyor. Ama yükseldiği zaman, deniz yükseldiği zaman yürümek de zorlaşıyor, yüzmek de zorlaşıyor biraz. Şu anda su sıcaklığı harika. 25 derece civarında. Deniz sakin sayılır. Çok aşırı dalgalı değil. Deniz yükseldiği zaman işte aşırı dalga oluyor. Onu da sevmiyorum. O da güzel olmuyor.
Bu arkadaşlar artık Koh Lan Adası'ndan Pattaya'ya kaldıkları otele dönüyorlar. Bunlar özel tekne tutmuşlar. Hızlı tekne. Hızlı bot. โอ้โห Muhtemelen grup halinde geldiler. Şimdi de dönüyorlar. Saat 16 civarı dönüşler başlıyor. Evet. Anladığım kadarıyla bunlar Çinli turist grubu. Bu hızlı botlar bu grubu Pattaya'ya götürecek. Dünya aslında çok ilginç arkadaşlar. Yani ben şunu itiraf edeyim size. Türkiye'de yaşarken herkes benim gibi yaşıyor zannediyordum. Yani ben nasıl yaşıyorsam bütün dünyadaki insanlar da öyle yaşıyordur diye tahmin ediyordum çocukluğumda. Fakat dünyayı tanıyıp gördükçe aslında çok değişik yaşam tarzları olduğunu öğrendim. Bize öğretilen çoğu şeyin aslında yalan, yanlış, saçma sapan şeyler olduğunu öğrendim. Bakın Tayland'da insanlar çok mutlu. Bayan olsun, erkek olsun insanlar mutlu. Sürekli gülerek cevap veriyorlar size. Ben daha böyle sinirlenen, kavga eden, bağıran bir insan görmedim. Yani en kalabalık sokaklara da girdim, çıktım. Orada bile yani birbiriyle tartışan insanlar, birbirine bağıran insanlar görmedim. Ama maalesef bizim ülkemizde öyle değil. En ufak bir şeyden kavga çıkıyor. Çünkü insanlar stresli. Bunun da tek sebebi var işte. Ekonomik şartlar. Ekonomik kriz. İnsanlar mutsuz. Neden mutsuz? Ekonomisi iyi değil de ondan mutsuz. Mesela şu an güneşe doğru dönmek zorunda kalıyoruz. Eğer imkanınız varsa hayatta en az bir defa Tayland'a gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Muhteşem denizi, doğası, harika koyları. Yani gelip de ya ben buraya niye geldim demezsiniz. Gördüğünüz gibi bu arkadaşımız da fotoğraf çekiyor. Selfie çekmeye çalışıyor. Şurada jet ski'lere binenler var. 250 baht. Benim bildiğim öyle. 500 diyen de var. 700 diyen de var. Artık kaça tuttururlarsa. Pattaya'da, daha doğrusu Tayland'da sevmeyeceğiniz tek şey yemekler olabilir. Şahsen benim damak tadıma yemekleri hiç uymuyor.
Ben onun için evden gelirken Türk yemeklerinden yani konserve şeklinde getirebildiklerimi getiriyorum. Bozulmayacak olan yiyecekleri. Mesela konserve balık, konserve şeklinde olan yemekleri getiriyorum. Size tavsiyem siz de getirin. Burada ben yemek yesem bile mutlaka Türk restoranı bulursam yiyorum. Onu da belirteyim. Açıkçası pek sevmiyorum. Buranın yemekleri bana hitap etmiyor ama çok sevenler de var. İlginç. Benim damak tadıma pek uymuyor. Tien plajında gezmeye devam ediyoruz. İnsanlar güneşleniyorlar, yüzüyorlar, eğleniyorlar. Maalesef bizim ülkemiz bu kadar şanslı değil. Herkes üzgün. Ekonomik krizden dolayı moraller bozuk, canlar sıkık. Güzel bir şey olay olduğunda dahi insanımız gülemiyor. Mutlu bir hayat süremiyor. Ne diyelim, Türklerin kaderi de öyleymiş. 50 yıldır, 100 yıldır böyle.